Hamdolsun da. Geldiniz mi siz köyden? Çok şükür. Çok iyi, çok iyi dayı. Her şey yolunda. Allah razı olsun. Müthiş. Pardon, excuse me. Çekiyor muyuz bunları? Çekmeyelim lütfen. Tamam baba, hadi bismillah. Emin, aslında programa başlayacağım da kafamda şu an bir film geldi. Onu paylaşmak istiyorum. Batman Kara Şövalye Yükseliyor. Muhakkak izlemişsindir. Sinemacısı Christopher Nolan. Bane diye bir karakter var. Bu karakterin öncülüğünde halk toplanıyor ve Gotham şehrinde bahsedilen o yargılamanın, işte filmin geçtiği şehirde halk insanları yargılamaya başlıyor. Kütüphanede insanlar diziliyorlar ve sırayla insanlar geliyor, onları yargılıyorlar. Bir nevi mahkeme görevi. Bir nevi mahkeme. Adaletin çöktüğüne dair bir orada mesaj veriliyor. Konularımızda da var bu. Sosyal medyada sanki böyle bir durum söz konusu mu? Hiç kuşkusuz adaletin sembolize ettiği en önemli kavramlardan biri nedir? Toplum vicdanıdır. Toplum vicdanı da nasıl rahatlıyor? Sosyal medya üzerinden olayların çözüme kavuşmasıyla ve olayların gösterilmesiyle. Bunun örneğini yüreğimizi dağlayan, çok üzüldüğümüz bir hadise olan Rabia Naz olayında gördük. Yine aynı şekilde baklavacı kardeşler örneğinde de bunu gördük. Sosyal medya şu an birleştirici bir güce sahip. Birçok mesele sanki mahkemede değil de sosyal medyada kuruluyor ve sosyal medyada çözüme kavuşuyor. Yani Salih, mahkemeler Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da mı kuruluyor? Öyle abi, şu an görüyorsun. Rabia Naz olayı bu kadar gündeme gelmezdi sosyal medyada gündem olmasa. Ha, iyi bir şey bu. İyi bir şeyden bahsettik aslında. Olumlu etkisinden bahsettik. Peki olumsuz etkisi? Olumsuz etkisi hiç mi yok? Yani sosyal medyayı bir düşünsene Emin. İnsanlara fayda sağlıyor da zarar sağlamıyor mu? Yalan haberin yayılmasına olanak sağlamıyor mu? Sağlıyor. İstiyorsan birkaç örnek paylaşayım. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bir kitapta Mahmut Tuncer'e ait olan bir görselin kullanıldığı iddiası doğru değil. Ayrıca Afganistan'da şu fotoğrafta görüyorsunuz 9 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edildiği ve çocuğun hamile kaldığı iddiasıyla yayınlanan şu fotoğraf doğru değil. Normalde bu fotoğraf 2003 yılında çekilmiş ve çocuk sağlıksız beslenmeden ötürü o şekilde bir görüntü almış. Peki Salih, çok güzel şeyler söyledin. Bir tespit yaptın. Teşekkür ediyorum güzel söylediysem. Eyvallah. Peki nasıl davranmalıyız Salih? Yani bir ölçü var mı? Birkaç ölçü var aslında. İlk olarak herkes duyduğu habere balıklama dalmayacak. Bu en önemlisi. İkincisi herkes işini çok iyi yapacak. Biz işimizi iyi yapmakla memuruz ve Allah işini güzel yapanı sever. Üçüncüsü ve en önemlisi ise yalan, iftira gibi şeylerin aynı zamanda haberler dolayısıyla olduğunu da unutmayacağız. Yani yalan haberin aslında bir suç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Her ne kadar unutmuş olsak da mecellede ve kanunlarımızda geçen çok güzel bir ifade var. Beraat-ı zimmet asıldır. Yani başka bir deyişle suçluluğu ispat edilene kadar herkes masumdur. Ve bizim bu açıdan, bu meseleden olaylara bakmamız gerekir. Yani mesela hakkında kesin bir zan bulunmayan veya doğru olduğuna emin olmadığımız şeylere direkt olarak atlamayacağız. Ve diyeceğiz ki burada gerçekten bir masumiyet olabilir. Ve olaylara gerçekten masumiyet karinesiyle bakarsak çok daha az tufaya düşeriz. Salih, hiç sosyal medya linç yedin mi? Yedim. Sosyal medyadan birkaç defa linç yedim. Tabii bunlar çeşitli nedenlerden oldu. Bizim de son programda arkadaki 3 renkten 27 terör örgütüne bizi sempatizan yapmışlar abi. Abi herkes ne görüyorsa odur. Herkes baktığında kendisini bulur. Biz o zaman çok yorum yapmamıza gerek yok buna. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu arada Emin, sen hiçbir kadın imamın arkasında namaz kıldın mı? Yok abi, uygun olur mu? Peki namaz kıldın mı? Yani normalde. Kılıyor musun? Ha, tamam, yani bize düşmez bunu vicdanen sorgulamak ama. Abi Fransa'da liberal cami açıldı. Bu haberi duymuşsunuzdur. Az önceki haberimizde malumunuz neden bahsettik? Sosyal medyada yayılan yalan haberlerden vesaire gibi şeylerden bahsettik. Ama bu haber doğrulandı. Yani Fransa'da liberal cami açıldı. Bu camide imamlar hem erkek hem de kadın. Çok ilginç gelecek size. Hem erkek hem kadın. Yok artık. Bu ne abi? Şimdi arkadaşlar beni lütfen linç etmeyin. Ben de sizle aynı fikirdeyim zaten. Bunu yapan, bunu düşünen kim olabilir diye düşündüğünüzde aklınıza şöyle bir şey gelmeli. Avrupa'da, dünyada Müslümanlık yayılıyor. Peki bunu nasıl bozarız? Deforme ederek, içini boşaltarak. Bunu nasıl yapabiliriz? İslam'da hiç yeri olmayan, 1400 senelik İslam dini tarihinde hiçbir şekilde gündeme gelmeyen bir mevzuyla, yani kadınla erkeğin aynı safta namaz kılmasıyla ve kadının imamlık yapmasıyla çözebiliriz. Bunu bu şekilde gündeme getirmekle çözebiliriz diye düşünen bir anlayıştan bahsediyoruz. İzleyicimiz gerekli cevabı verecektir. Muhakkak buna eminiz. İstersen son bir haberim daha var. Kısaca onu paylaşayım ve sizleri uğurlamış olalım. Malumunuz İstanbul başta olmak üzere birçok belediyenin geçen yerel seçimlerde el değiştirdiğini gördük. Bununla beraber sosyal medyada, haberlerde o kadar fazla haber dolaştı ki ne dediler? Yok işte yolsuzluk, suistimal, israf vesaire çok fazla haber çıktı. Al birini vur ötekine aslında baktığımız zaman. Bunun yanında bir belediyemizin Necip Fazıl Kısakürek, İskender Pala ve Mustafa Kutlu gibi isimlerin tiyatro oyunlarını bir dahaki şehir tiyatroları döneminde oynatmayacağının bilgisini aldık. Peki şunu sormak istiyorum. Aynı düşüncedeki belediyenin farklı bir iline baktığımızda bir heykel çalıştayı düzenlediğini görüyoruz. İşin garip yanı tiyatro oyunlarına israf gözüyle bakılıyor ama heykel çalıştayına israf gözüyle bakılmıyor. Heykel çok mu lazım? Hiç lazım değil. Bu konuda burada kapatalım. Tekrar görüşmek üzere.
Beyler dayım arayınca mecbur açıyorum, kusura bakmayın. Programdan sonra telefonların susmuyor.